Bugün başarı hikayesi gerçekten dikkatimi çeken bir konuğumuz var. Mustafa Namoğlu ile birlikteyiz. Kendisi YouTube'da Kolay Değil kanalının sahibi ve Mugo ile İKAS'ın kurucusu. Girişim hikayesinde birçok insanın yaşadığı zorlukları yaşamış ama coğrafya kaderdir kelimesini kesinlikle kabul etmeyen bir kişilik kendisi. Hep beraber hikayesini dinleyelim. Hoş geldin Mustafa öncelikle. Hoş bulduk. Buraya geldiğin için ben çok teşekkür ederim gerçekten. Çok memnun oldum. Bilmukabele ben de çok memnun oldum. Çok teşekkürler ağırladığın için. Şöyle şimdi yani çok kez aslında dillendirdim. Hani nereden başlasak çok da bilmiyorum ama coğrafya kaderdirden başlarsak aslında gerçekten bulunduğumuz coğrafya gerçekten zorlu. Bunu kabul ediyorum. Ben böyle girişimci olarak coğrafya kaderdir yani cümlesini kabul etmediğimi söylediğimde bazı böyle ön yargılar oluşabiliyor. İşte sen maddi durumun iyi, işte tabii sana kolay vesaire gibi. Zaten bunların hepsinden Kolay Değil kanalı doğmuş oldu. Ben aslında zorlukların olduğunu kabul ediyorum. Burada iş yapmanın, bir şeyler başarmanın, illa bir şirket kurmana, girişim kurmana da gerek yok. Genel olarak hayat mücadelesi vermenin çok zorlu olduğunu kabul ediyorum ama özellikle hep şuna inanıyorum ben. Özellikle biz ne yaparsak yapalım, bir şey başaracaksak önce kafada bitirmemiz lazım olayı. Önce kafada olumlu bakmamız lazım. Bunun nasıl faydalarını görürüz de bakmamız lazım. O yüzden hani bence en başarılı girişimciler, naçizane söylüyorum, bir şekilde böyle düştüğü yerden daha güçlü kalkabilenler, herhangi bir sıkıntıdan sonra daha da ilerleyebilen ve yaşadığı sıkıntı ve sorunların onun daha başarılı olması yolunda o merdivenin birer basamağı olduğunu, bunun vesilesi olduğunu düşünen insanlar olduğunu düşünüyorum. Benim hikayede bunlarla dolu. Nereden başlamamız gerektiğini sen söyle. İstersen Mugo'dan başlayayım, istersen İKAS'tan başlayayım. Şimdi ben İKAS'tan aslında başlamak istiyorum. En son hatta İKAS'la alakalı haberleri okuduğumda 45 milyon TL bir değerleme almış İKAS ve çok büyük bir girişim örneği. İKAS da bilmeyenler için söyleyeyim Shopify mantığıyla çalışıyor. Shopify gibi insanlar kendi e-ticaret sitelerini İKAS platformu içerisinde online olarak sürükle bırak teknolojisiyle kuruyor. Pazar yerlerini bağlıyor ve pazar yerlerini bağlayarak bir satış platformu ve e-ticaret platformu oluşturuyor. Çok başarılı bir Türk girişimi. Tamamen Türk yapımı. Zaten Mustafa da İKAS'ın da sahibi. Ben bu girişim hikayesini öncelikle merak ediyorum. Nasıl başladınız? Bir de Mugo var. Mugo da çok başarılı bir girişim. Gerçekten de zaten seni tanıyanlar birçoğu da Mugo sayesinde tanıyor diye biliyorum. Kolay Değil kanalı haricinde. Biraz bahsedersen İKAS mı önce başladı, Mugo mu başladı? Hatta sen bu girişimlere ilk başladığında birçok kişi yani şu an üniversite okuyor, cebinde bir harçlığı var, ben e-ticaret yapayım, girişimde bulunayım diyor. Kimisinin annesinin babasının parası var, biraz yatırım yapayım istiyor. Bu tarz girişimcilere de örnek olmasını istiyorum aslında senin hikayenin. Çünkü gerçekten çok güzel bir üst noktaya oturtmuşsun bu iki işi de. Biraz bahsedersen İKAS'la çok sevinirim. Ya çok teşekkürler. Şimdi şöyle aslında dışarıdan bakıldığı zaman birçok insanın hayal edebileceği bir tane böyle teknoloji şirketi, bir diğer tarafta da böyle moda sektöründe çok cool böyle lifestyle markaların satıldığı havalı böyle influencer, medya ilişkileri falan güzel işler var. Aslında kervanı yolda düzlük de diyebilirim. Hani ben çok şanslı bir insanım. Hiçbir zaman zaten hiçbir yerde böyle sıfırdan geldim, hiç param yoktu, fakirlik içinde büyüdüm falan demedim. Elimdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Çok hani aslında sonuçtan başlayayım sonra geriye doğru gideyim. İKAS'ta biz şu an yeni nesil girişimciler için yani hakikaten e-ticarete ve işte pazar yerleriyle beraber omnichannel deniyor buna. Bunu kolay bir şekilde yapmak isteyen, yurt dışına satış yapmak isteyen girişimciler için bir e-ticaret platformuyuz ve bunu çok kolay işte hatta ücretsiz bir şekilde kendi e-ticaret sitelerini açabilecekleri bir platformumuz. İçinde ödeme sistemi geliyor, kargo anlaşmaları geliyor, pazar yerlerini bağlayabiliyor. O Shopify'daki kolaylıklar var işte arayüzü vesaire teknolojik olarak hatta Shopify'dan çok daha da ileri seviyede ki bununla ilgili hem yurt içinden hem yurt dışından çok ciddi yatırımcılar tarafından da talep görüyoruz. Yani insanlar ilgileniyor çünkü hepimiz biliyoruz şu an e-ticaretin bu pandemiyle inanılmaz hızlanmasıyla beraber e-ticareti böyle girişimciler için kolaylaştıran her türlü teknoloji böyle fintech vesaire fark etmez çok ilgi görüyor etraftan. Bu işlere bulaşma sebebim dediğim gibi ben çok şanslıyım yani benim babam yazılımcı. Türkiye'de bu tür KOBİ'ler için çözümleri ilk üreten firmaların bir tanesinin kurucusu 1988 yılında kurdu. Hani ben o zamanlar doğdum ve ben hep o dünyanın içinde büyüdüm zaten. İşte 30 bin müşterisi vardı babamın, yüzlerce bayisi vardı, 150 tane yazılımcısı vardı vesaire. İşte benim hep böyle bizim bayilerinle hep böyle yanlarında bayi toplantılarında küçükken böyle fotoğraflarım var yani böyle. O dünyada büyüdüm. Şimdi bu zaten muazzam bir avantaj. Şey için anlatıyorum bunu. İşte bunlara sahip değilseniz böyle işler kuramazsınız diye değil. Herkes kurabilir ayrı konu ama
Benim hep bir sağ avucumun içinde burası vardı zaten. Bir taraftan da anne tarafı hep böyle ticaretin içinde. Perakende, distribütörlük, mağazalar, işte yurt dışı uluslararası ticaret falan hep bu dünyada olan bir aileydi. Bunlar tabii ben böyle seçmedim. Hani hakikaten tekrar dünyaya gelsem ve bana deseler ki bu kombini seçmek ister miydin? Gerçekten isterdim yani. Şu anki dönem için olabilecek en iyi kombinlerden bir tanesi oldu. Çok şükür diyelim. Benim yapmaya çalıştığım şey aslında bu ikisini çok güzel harmanlamak oldu ve kendim de bu arada bilgisayar okudum. Kendim de yazılım yaptım. Hatta bir SaaS yani bulut tabanlı bir işin başarılı olması için gereken sadece yazılım değil, işin işte arayüz tasarımından dijital pazarlamasına hepsini böyle geçtiğimiz 11-12 sene hatta daha öncesinden de evvelinden de yapmış bulundum, denemiş bulundum. Benim 12-13 yaşında televizyonlarda videolarım vardı böyle 12 yaşında çocuk internet sitesi yapıyor diye. Çünkü o dünyada büyüdüm, anlatabiliyor muyum ben? Ve televizyona falan çıkmıştım, hatırlıyorum ya. Bir çocuk nasıl internet sitesi yapar 12 yaşında? Bahsettiğim yıllar 2000'lerin başı yani. Hatta 99 falan o dönemler. O yüzden İKAS, ben şimdi dönüp bakınca hep şunu anlıyorum. 2017'de kurduk bu arada İKAS'ı. Yani bu zamana kadar hayatımda yaşadığım her şey aslında bir nevi İKAS'ın kuruluşunun zemin hazırlamıştı. Mugo da öyle. Mugo benim hasbelkader ya e-ticaret yapalım diye başladığım, sonra distribütörlük aldığımız, sonra işte mağazalar açtığımız, işte İstanbul Havalimanı'ndaki onunla ilgili bir ufak bir anım var, birazdan bahsederim. Öyle gelişen bir iş oldu. Sonra kendi ihtiyaçlarımızda baktık ki ya ben bulut tabanlı bir şekilde fiziksel mağazamı, pazar yerlerini ve e-ticaret sistemi tek bir böyle panelden, tek bir ekrandan yönetmek istiyorum abi. Eski usul yazılımlarla uğraşmak, çok paralar ödemek, karmaşık entegrasyonlar yapmak istemiyorum. Bununla beraber dedik ki zaten biz bu yazılım işinin içine doğduk. Yani tamam ailemiz ticaretin, mağazacılığın içindeydi ama Mugo tarafında da bizler gibi yüzlerce KOBİ'ye yıllarca mal sattık toptan. Onların ihtiyaçlarını biliyorduk. Dedim ki bu ikisini harmanlayalım ve gerçekten KOBİ'ler için güzel bir e-ticaret platformu çıkaralım. O da kolay olmadı yani bir günde olmadı. 2017'de başladığımızda hani her ne kadar network çevremiz olsa da inandırmak kolay değil insanları, anlatabiliyor muyum? Yani sadece değil olay, müşteriyi inandırmak değil. Böyle bir iş için, yazılım işi için yazılımcı lazım. Yani yazılımcı insanın da o kadar çok alternatifin arasında seninle çalışması için senin vizyonuna inanması lazım. Hiç de kolay olmadı. Son olarak da şuraya bağlayayım. O kadar çok insanlara böyle bir şey anlatırken diyorum ki insan çünkü dışarıdan şuna inanıyor, inanmak istiyor. Yani ya işte çok başarılısın, zaten yaparsın, yapmışsın, işte kolay zaten sen yapıyorsun falan gibi. O kadar çok kendime abi kolay değil, şöyle oldu, kolay değil diye o kadar çok kullandım ki dedim ki biz bunları naçizane tecrübelerimizi anlatalım. Çünkü dedemin çok güzel bir lafı var. Yani kolay değil takipçileri bunu böyle 200 defa duymuştur eminim ki. Diyor, normal insanlar kendi hatalarından ders alır. Zeki insanlar başkalarının hatalarından ders alandır diye. Başkalarının hatalarından ders alma refleksi inanılmaz kritik. Çünkü Tolstoy'un lafıydı herhalde yani ömür yetmez diğer türlü yani. Sürekli hata yapacaksın, ders alacaksın. Hata yapacaksın, ders alacaksın. Öyle gitmez hayat. O yüzden bunları da böyle bir nevi de hani topluma sosyal proje gibi give back yapalım diye böyle anlatmaya başladık. Hakikaten sağ olsunlar böyle güzel kemik bir kitle oluştu ki çok da benzer bir kitle, ortak da bir takipçi kitlemiz var. Böyle girişimci, e-ticaretle ilgilenen, aynı zamanda da ilham alan, motive olan bu zamanlara geldik. İnsanlarda çok basit bir algı var. Ben herhangi bir şeyi alıp satıyorsam ya da herhangi bir işi başarıya ulaştırıyorsam veya ben 3 yıl içerisinde sıfırdan 10 milyon dolar para kazanıyorsam, örnek veriyorum. Yani bunu bilen insanlar, bunu gözlemleyen insanlar ve gerçekten bana göre art niyetli, kötü niyetli insanlar onun altında farklı bir şey arıyor. Diyor ki ya bunun babası zengin, ya bunun annesi zengin, ya bunun işte zaten kıyıda köşede parası vardı öyle yaptı. Benim olsa ben de yapardım. Şimdi benim aynı şartlara sahip olsam ben de yapardım kısmına hiç katılmıyorum. Sen az önce çok güzel bir şey söyledin, dedin ki insanlar kendi hatalarından değil de başkalarının hatalarından ders çıkartabilirlerse daha farklı bir noktaya, mertebeye ulaşırlar. Ömür yetmez dedim. Diğer şey yetmez. Yani. Ya bu görüşe sahip olan, yani bu mantıkla ilerleyebilecek dünyada kaç insan var? Çok az. Yani 100 kişiyi toplayalım, aradan 1 kişi 2 kişi belki çıkar değil mi? Çok azdır yani. Bu inanılmaz bir yetenek çünkü. Dolayısıyla başarıyı getiren denklemler sadece para değil. Yani çok güzel bir söz vardı, hatta Instagram'da geçen gördüm, paylaştım. Diyor ki çok zengin olan, yani zenginden kastım nedir? Sıfır noktasından işte bir başarı elde edip zengin olmuş bir adamın cebine 25 bin dolar koy ve bütün mal varlığını al. Hayatı boyunca hiç başarılı olamamış, yani paraya sahip olamamış, hiçbir imkana sahip olamamış kişinin cebine de 25 bin dolar koy.
İkisini aynı şartlarda ortaya sür. Ve ikisi aynı şartlarda hayatını devam ettirsin. Ve 3 yıl içerisinde, en geç 3 yıl içerisinde o zengin olan, başarıya ulaşan adam o 25 bin doları 25 milyon dolar yapar. Diğeri ise 25 bin doları 25 bin dolar borç olarak geri getirir. Yani başaramaz anlamında söylüyor. Çünkü gerçekten başarılı olan insanlar başarıyı nasıl yakalayacaklarını biliyorlar. Ya şöyle bir laf var. Yani göz bakar, gönül görür diye bir laf var, tamam mı? Çok önemli bir şey. Sana bazı insanlar bakıyor, diyor ki helal olsun, işte imkanı varmış ama işte konfor alanından çıkmış ve bir şeyler başarmak uğruna çabalamış. Geçen sene bu zamanlar benim yani naçizane ben hiçbir zaman çalışanım da demem bu arada. 100 tane ekip arkadaşım vardı. 100 kişi çalışıyordu benimle beraber ve bizim hani şey için söylemiyorum, hava için. Bizim yılda devlete ödediğimiz vergi, sigorta rakamları hiçbir zaman 8 hanenin altına düşmemiştir. Yani 10 milyon TL plus yani. Ben yıllık 10 milyonun üzerinde vergi ödüyorum devlet, anlatabiliyor muyum? Ama buna bakan insan şey gibi görüyor, işte babası zengin, şusu zengin falan. Bir de bahanelerin arkasına sığınmak yani çok kolayımıza kaçıyor. İşte benim param yoktu, şuyum yoktu. Benim çok arkadaşım da var böyle. Bugün hani bir Passat satıp bayağı bir iş kurulabilir bu arada. İşte benim hiç durumum yok falan, bakıyorsun iyi bir arabası var altında, bir tane evi var. İki tane evi var, kiraya vermiş. Hadi bir iş kur oğlum, ya da ben iş kurmak istiyorum. Abi ev mi satacağım, ev mi satılır? Kira gelirim var benim oradan. Demek ki sen o kadar da istemiyorsun bir şey. Çünkü bir şey istediğinde zaten bana şu soru çok geliyor. Abi bir şey kurmak istiyorum. İşte sence kurmalı mıyım, girişeyim mi falan filan. Diyorum ki eğer bu fikir seni uyutmuyorsa, sabahlara kadar düşünüyorsan, bir gün, 2 gün, bir hafta değil ve bununla ilgili böyle gemileri yakmaya hazırsan gerçekten istiyorsundur. Bunu isteyen kişi çok kez düşer ama güçlenerek kalkar ve o işi bir şekilde değiştire ki girişimcilik dünyasında buna pivot etmek deniyor. Bir yol bulur. Benim çok samimi söylüyorum, hani bence bir başarı yapmadım bugüne kadar. Hatta bizim İKAS'ta gerçekten yeni başlıyoruz. Ben geçen sene yatırım aldığımızda 45 milyon TL değerlemeden bir video koydum. Bana çok kişi şey dedi, tebrik etti. Çok başarından dolayı tebrik ederim. Video şunu anlatıyordu sadece. Dedim ki yeni başlıyoruz. Bir şey başarmadık ki. Tam tersi, bir şey başarmak için şu an bu yatırımı aldık. Çünkü gerçekten aslında o başarı değil ve mesela bununla ilgili çok beğendiğim şey örneği var. Bir tane Kobe Bryant'ın NBA finallerinde 2-0 öne geçiyorlar playoff'larda ve işte muhabirler şunu soruyor. Diyor ki işte Kobe Bryant'a 2-0 öndesin, NBA final serilerinde şampiyon olacaksınız, öyle gözüküyor. Tebrikler diyor yani hani başarınızdan dolayı. Kobe Bryant diyor ki ne başarısı diyor. Biz daha 2-0 öndeyiz sadece. Daha 4-0 almamız lazım diyor ve ya o mentalite, anlatabiliyor muyum? Ben bir girişimcinin böyle illa özetlememiz gerekirse, abi bir girişimcinin en önemli özelliği nedir diyeceksek, abi pes etmemek. Bunun bir sürü adı var. İşte İngilizce işte perseverance deniyor, resilience diyor, o bu falan bir sürü kelime, böyle kalıp var ama pes etmemek abi. İnanmışsın bir yolda, düşeceksin, kalkacaksın, devam edeceksin. Bu kadar basit bu iş yani. Eğer bu refleksin yoksa, her düştüğünde, her ayağın takıldığında, tökezlediğinde birilerini suçlayacaksan, ülkeye, işte ülkene, coğrafyaya, işte ailene seni yetiştiremediği için ya da ortağına, çalışanlarına vesaire, bankaya, ona buna, yatırımcılara suçu atacaksan, bana yatırım yapmadılar da o yüzden işi büyütemedim, İşte ortağım beni dolandırdı o yüzden başarılı olamadım. Bahane atmak, üretmek çok kolay yani. Peki şunu merak ediyorum. Yazılım projelerini ürettirmek daha doğrusu hazırlatmak inanılmaz maliyetli. Yani bugün İKAS gibi bir yazılımı yapmak 6 katlı bir bina yapmakla eşdeğer maliyete sahip. Gerçekten öyle bu arada. Yani inanılmaz maliyetli. Ben az çok tahmin ediyorum. Peki ilk başladığın dönemlerde, şimdi baba yazılımcı ve dolayısıyla hani evet belli bir sermayen belki vardır ya da yoktur, bilemiyorum. Onu anlatırsın şimdi. İlk başladığın noktada bir yazılım projesi üreteyim ve bunu bir girişimcilik projesi olarak hayata işleve koyayım ve para kazanayım dediğin noktada ilk nasıl başladın? Sermayen var mıydı? Sana o ilk desteği kim verdi? Yani oturup babam mı yazdı? Baban yazılımcı olduğu için soruyorum. Nasıl başladınız ilk noktada? Süper. Ya babamdan hiçbir zaman öyle bir destek almadım. Bu arada kendim de yazılımcıydım zaten. Kendim de yazabilirdim ama İKAS'ın kuruluşunda 2017'de zaten benim CEO olarak orada, yani ya da kurucu olarak kod yazmamam daha hayırlıydı şirket için. Ben çok doğru insanlarla, biraz da işte tevafuk diyelim, kısmet diyelim, denk geldim ve çok iyi kurucu ortaklara sahip oldum. İşte Tugay, Ozan, Ömercan gibi. Bu ortakların da hepsi yazılımcıydı. Aslında orada işi delege ettik. Dedik ki işte sen CTO ol, sen işte işin ön tarafına, frontend'ine bak, sen ürün ve işte pazarlama tarafına bak, ben de satış ve diğer taraflara bakacağım gibi.
şirketi yatırım alana kadar ve belirli bir seviyeye getirene kadar satış olarak, karlılık olarak söyleyeyim. Ben belki de hiç söylememiştim başka yerde ama yaklaşık 3 milyon lira falan para harcadım orada. Yani 3-3,5 milyon lira cebimden para harcadım. Ve bu parayı ben bu arada nereden buldun diye parayı sorarsan tamamen işte Mugo'dan yani. Bir önceki şirketimizden şöyle gitti iş yani. 2-3 sene boyunca her ay işte 250 bin TL, 300 bin TL zararımız var. Her ay ben Mugo'nun kasasından, para olmasa bu arada Mugo'nun kredi limitinden, işte bankadan kredi çekiyorum 200-300 bin TL, İKAS'a atıyorum. İKAS'ta biz maaş ödüyoruz, onu bunu ödüyoruz şeklinde yaptım. Ve ben zaten yani burada hani mütevazi olmayacağım. Ben hep diyorum ki hodri meydan yani. Hani girişimcilik ve işe inanmışlıkla ilgili hava atan insanlardan bana örnek getirsinler böyle yani. Yani gözünü o kadar karartmış. Diğer şirketinin tabiri caizse kasasını boşaltmış, kredi çekmiş. Bu işe bu kadar inanmış, bana örnek getirsinler diyorum her zaman. Böyle inanmış olmak lazım hikaye. Ben o yüzden hani İKAS'la ilgili zaten bizim hani hayallerimiz, yani bizi takip edenler biliyor. Bu sadece bu arada bizim kendimiz çok güvendiğimizden değil, yaptığımız iş dolayı, pazar büyüklüğünden kaynaklı olarak bizim gerçekten bir dekakorn yani 10 milyar dolar ve üstü değerlemeye ulaşmış bir şirket olma potansiyelimiz var. Ben buna ilk günden beri çok inandığım için kredi de çektim, her ay kredi çektim, 200-300 bin yatırdım vesaire ki ta ki iş bir yere gelene kadar. Ondan sonra zaten yatırım da aldık. Hatta şimdi daha da büyük yatırımlar alacağız. Çünkü gerçekten ürünümüz istediğimiz yere geldi ve artık globalde Shopify ile kafa kafaya işte kapışabileceğiz. Bu Dekakorn'la ilgili çok hani açılmışken çok da kısa örnek vereyim. Ya şu kalıpları çok sevmiyorum. Büyük hayaller kurun. İşte çok büyük hayaller falan. Bu motivasyon cümleleri var ya. Yani bir tarafı dolu ama hani böyle gerçekten altını doldurabiliyorsan o hayalleri de kurmak lazım. Bizim hep şöyle baktığımız bir yer var. Shopify dediğimiz firma 190 milyar dolar pazar büyüklüğü olan, market cap'i olan bir firma ve biz şey diyoruz. Biz önümüzdeki 7-8 sene içerisinde Shopify'ın 10'da biri olabilsek, bu bizi zaten şu anki değerlemesinden bile 19 milyar dolarlık bir şirket yapar ki bazı kalıpları ben artık Trendyol'la, Getir'le falan aştığımızı da düşünüyorum. Yani eskiden böyle Türkiye ekosisteminde 15 milyar dolar değerlemeyle 1,5 milyar dolar yatırım aldı gibi cümleler kurulamazken şu an işte Trendyol o yatırımı alıyor. Herkes diyor ki ya Trendyol normal falan oluyoruz. O yüzden ben hani hep de şunu da söylüyorum İKAS özelinde. Bana diyorlar ki işte şöyle bir fırsat var girmez misin falan. Abi diyorum İKAS'tan daha büyük fırsat, daha büyük bir pazar potansiyeli olan bir iş olduğuna inanmadığım için İKAS'tan daha yani başka iş beni cezbetmiyor. Bana dünyanın en iyi işini getir de ki para da koymayacaksın. %50'si senin diyorum ki teşekkürler. Yani ben fikir verebilirim ama İKAS'tan başka. İKAS benim böyle şeyim oldu özetle. Şu an biraz da nasıl söyleyeyim namus meselesi mi denir ona? Yani ve biz son olarak şunu da söyleyeyim araya çok da uzattım belki cevabı ama. Yok, rica ederim. Biz abi burada cesaret edip YouTube'da 60 bin kişiye şeyi ve de daha da fazla kişiye açık açık şey diyoruz ya. Bizim amacımız bu olacağız. Böyle yapmak istiyoruz. Bu aslında bir şey yani. Ortaya bir şey atıyoruz ve yani yüz binlerce kişi şey moduna geçiyor bir anda. Hadi bakalım görelim yapacak mısın falan. Böyle herkes seni yargılar moda giriyor. O yüzden bizim için şey bu sorumluluk. Ben zaten bunu kasti yapıyorum. Bize o sorumluluğu getirsin yani. Bunu aleni şekilde söylemişsin ve yapmış mısın bakacak insanlar. İnşallah çok muvaffak oluruz bu konuda. Olacağız, başka çaremiz de yok. Hepimiz gururlanırız yani. Shopify şey değil. Yani böyle Shopify'ın ekipleri ekstra genius ekipler değil yani. Hani biz niye bunu yapamayalım ki? Aslında sana soracağım 2 önemli soru var ama ben ilk soruyu soracağım. İkincisini sona saklıyorum çünkü o daha bomba ve cevabını çok merak ediyorum. İlk sorum şu. Şimdi ben İKAS'la nasıl başladın diye sordum. Sen tabii ki Mugo'nun Mugo.com.tr üzerinden yapılan e-ticaret gelirleriyle aslında İKAS'ı fonladığını anlattın. Ve şunu merak ediyorum ben. Mugo o nasıl başladı? Yani sonuçta bir e-ticaret sitesi, bir moda sitesi ve Türkiye'de moda üzerinden e-ticaret yapmak inanılmaz zor. İade oranları, işte müşteriyi memnun etmek, işte ebatların large, medium, small müşteri bedenine uyum sorunu vesaire çok problem olabiliyor. Ben tekstilde zamanında uğraştığım için biliyorum. Mugo nasıl başladı? Orada nasıl bir başarı elde ettin? Nasıl sermaye buldun Mugo için? Süper. Aslında o Passat satma hikayesi aslında şeye geliyor. Mugo hikayesine başlıyor. Mugo benim mezun olduktan sonra üniversiteden 2010 yılında böyle bir e-ticaret işine başlayayım diye. Başta yazılım mı yapsam diye düşündüm. Şimdi yazılımcı olarak çıkmışsın, aile de yazılımcı. Dedim ki ben bir e-ticaret biraz bakayım vesaire böyle başlayayım. Dediğim bir iş. Sonra
yıllar içerisinde farklı ürünler satıyorduk böyle hediyelik eşya gibi. Sonra yıllar içerisinde orada çok potansiyel olmadığını fark ettim. Çünkü bu e-ticaret diye başlayıp böyle bazı markaların distribütörlüklerini almıştık. Yani distribütörlük dediğimiz bildiğin o markayı Türkiye'ye tek sen getiriyorsun, ithal ediyorsun ve toptan olarak yüzlerce noktaya dağıtmaya başlamıştık. O zamanki işte ben bunları yaparken bu arada 21 yaşındaydım. O zaman biz diyelim ki hani marka ismi verebiliyoruz herhalde. D&R'a mal sattığımızda konsinye bir şekilde yani D&R'a ben mal satıyorum. Oradaki satıldıkça ürünler bana para ödeme yapıyorlar. Ben böyle D&R'a 50.000 TL fatura kestiğim zaman şey zannediyordum. 50.000 lira para kazandım zannediyorum. Halbuki 50.000 liralık malımı koymuşum D&R'a. Oradan satacak bir şey de bana her ay bir de vadesinde para ödeyecek falan. Bunları ben birkaç sene içerisinde tecrübe ettim ve dedim ki buradan hiçbir şey olmaz. Bir de bizim sektördeki diğer firmalara baktım, rakiplerime. Orada böyle abilerimiz vardı işte ben 21 yaşındayım, 40 yaşında işte abilerimiz vardı. 3-4 sene içerisinde baktım ki ya bu abiler hiç uzayıp kısalmamış yani bu sektörde. Hiçbir şey olmamışlar yani. Ve ben sektör değiştirmeye karar verdim. İşte dedim ya biraz önce girişimcinin... Pardon, parantez açıyorum. Şey dedin ya, başkalarının olumsuz deneyimlerinden ders çıkartmak. Orada yaptığın şey de o zaten. Kesinlikle öyle. Ve girişimcinin esnek olması, hani esnek olmazsan kırılırsın ya. Hı hı. Esnek olması orada devreye giriyor. Ben o insanların onu görünce dedim ki yok abi ben bu işten çıkmam lazım. Ve o hediyelik sektörünü bırakıp dedim bu moda sektörüne yani fashion'a girmeye karar verdim. Orada da işte Herschel'a denk geldim bir yurt dışı seyahatinde. Hakikaten çok hoşuma gitti. Dedim ki bu Herschel'ı biz getirebilirsek burada ciddi ekmek yeriz ve hikaye çok değişir diye. 2015 yılında Herschel distribütörünü aldım. Şimdi ona çok girersem uzun konu ama onunla ilgili videolar da var. Hatta bayağı basında şöyle bir haber olmuştu. İşte markayı hamama götürdü, markayı kaptı diye. Biz oranın bir satış direktörünü ben hamama götürmüştüm Türkiye ziyaretlerinde. Türkiye'yi tanıtırken işte sekt pazarı falan. Orada da onu şeye indirgemişler. Hani çok böyle ilgi çekici bir başlık ya. Hani hamama götürdü, markanın distribütörünü aldı gibi. Halbuki o öyle bir şey olur mu yani? Markayı birine hamama götürdün diye sana markayı vermez distribütörü. Zaten sadece hamama götürmemişsiniz hocam. Bir sofra kurulmuştur yani. Ya hayır zaten yemeğe de götürdük. Biz sabah beraber koşuya gittik. Ben markayı almak için adamı aylarca analiz ettim. Ya orada bu arada markayı almam distribütörlüğü bununla ilgili videolar var. Tam 2 sene sürdü yani. 2 sene boyunca 3-4 defa red yememe rağmen. Diyorum ya orada işte pes etmemek, ısrarcılık. Girişimcinin böyle gerçekten abi samimi söylüyorum inanılmaz zeki olmasına falan gerek yok. Ya pes etmeyeceksin. Tekrar çabalayacaksın. Kervanı yolda düzüyorsun. Su yolunu buluyor yani böyle. Ben zaten hiçbir zaman şey iddia etmiyorum. Ben çok zeki bir adam da değilim. Çok ortalama zekaya sahibim ama ısrarcıyım, anlatabiliyor muyum yani? Tuttuğunu koparıyorsun. Gibi yani diyelim veya tutkulu olmak bir işle ilgili. Neyse Herschel distribütörünü aldıktan sonra başladı mevzu işte orada yine e-ticareti biraz daha da yüklenmeye başladık Move.com.tr ile. Ama Herschel'la beraber normalde ben eski işlerde sürekli büyük markalara gidip tabiri caizse dilenirken ne olur benim malımı alın satın diye ve hiçbir para kazanmazken üzerine para kaybederken Herschel distribütörüyle beraber onlar bana gelmeye başladı. İşte Mustafa Bey ya da Mustafa Herschel'ı almışsın hayırlı olsun bizi de alabilir miyiz falan. O zaman tabii senin ticari şartların konuşuluyor masada ve o zaman para kazanmaya başladık ve Herschel bizim için sonrasında işte Champion markasının bir sürü global markanın distribütörünü aldık. Bu markalar yıllar içerisinde bize inanılmaz bir okul oldu. Yani ben bununla ilgili bir yerde işte master ve doktora demiştim. Geçen biri bana şeyi soruyor. Abi sen doktora da yapmışsın falan. Yanlış anlamışlar. Yani ben bu markalardan öğrendiğim yıllar içerisindeki satış pazarlama stratejileri vesaire onlar bana master ve doktora oldu. Yoksa hani üniversitelerde öğrendiğin şeylerle sahadaki ve iş hayatındakiler çok farklı oluyor genelde. Mugo hikayesi böyle. Herschel'dan sonra çok ciddi ivmelendik ve özellikle influencer tarafında, influencer marketing tarafında, sosyal medya tarafında ve bu sektörde gerçek anlamda böyle bir pazar payı aldık. Peki şunu merak ediyorum. Şimdi başlangıç noktasındaki bir girişimci bir e-ticaret sitesi açtı, ürünler satmaya karar verdi ve distribütörlük almak istiyor. Şimdi Herschel örneğini verdin. Ben de ne diyeyim Nike örneğini veriyorum mesela. Sonuçta Herschel, Nike sonuçta... Çok büyük bir örnek verdin ama olsun. Yani olsun. Evet. Yine de şey bir örnektir. Hani baktığın zaman ikisi de ulaşılması normal bir girişimci için zor markalar. Ben şimdi ben kendim Herschel'a ulaşamam şahsen. Ya da yani bir kontağım bir iletişimim olması lazım. Bu noktada
Yani hiçbir tanıdık yok, hiçbir çevre yok doğru anladıysam eğer. Nasıl ulaşabilirim Herschel'a? Yani Herschel'ın sahibi ya da bölge temsilcisi mi Türkiye'ye geldi? Nasıl oldu? Hemen anlatayım. Gerçekten Herschel'a ilk başladığımda hiç kimse yoktu. Yani ondan sonraki tüm markalarda zaten Herschel'ın satış direktörü hatta CEO'su diyordu ki Mustafa Türkiye, bunlar inanılmaz ekip, bitiyordu iş. Herschel'da yoktu. Herschel'da ben ilk defa işte mail, bu arada internette info@herschelsupply.com'a mail atıp duruyorum falan. Bana CEO'nun asistanı yani 3 ay sonra falan ilk defa dönüş yaptı. Dedi ki teşekkürler. Ya biz ilgilenmiyoruz Türkiye ile. Bu arada 2013'te falan oluyor. Yani 2015'te aldım distribütörlüğü, 2 sene evvelinden başlıyor bu muhabbet. Daha sonrasında ben bir kere artık karşımda bir isim biliyorum ya. İşte asistanı olduğunu biliyorum. Arada tekrar mail atıyorum. Diyor ki bana işte ya siz hediyelik satıyorsunuz. Bizim gibi böyle cool bir markanın işini yapamazsınız falan. Ya diyorum ki öyle şey olur mu? Biz yaparız, bak çok iyi ekibiz falan. Bu arada bu dediğim hikayelerde ben 23-24 yaşındayım yani yaş olarak yani böyle, ama öyle hayallerim var ki bana her şeyi yaparım gibi yani gibi geliyor. Neyse birkaç mail daha attık falan, yine sallamadılar. Sonra ben bir yurt dışı seyahatine gitmiştim Amerika'da. Los Angeles'ta The Grove diye bir yer var. Orada Nordstrom diye bir bizdeki Beymen Boyner gibi katlı departman store var ve onun ikinci katındaki soldaki section'daki 3. raftaki Herschel Supply böyle bir logosu koymuşlar. Orada çantalar var Herschel'ın ama harfleri yanlış yazmışlar. Herschel'ın ismini yanlış yazmışlar oraya. Ben onun fotoğrafını çektim. Bu asistana yolladım. Dedim ki kardeşim bu kadar merkezi güzel bir yerde markanı yanlış represent etmişler yani gösteriyorlar. Bunu ekiplerine söyle, merch ekiplerine bunu düzeltsinler dedim falan. Şimdi abi tutku böyle bir şey, tamam mı? Sen yani dış kabının mandalı olarak oraya ziyarete gitmişsin Los Angeles'ta. Manyak mısın? Niye takılıyorsun şeye, logoya? Ama marka öyle benim için şey ki. Ben bu arada daha yeni birkaç senedir şeyi attım üzerinden. Böyle Herschel bir gördüğümde böyle bakıp nereden aldın, nasıl git falan her şey. Bayağı bu moddaydım. Belki ileride Herschel'ı satın bile alırız yani. Belli olmaz yani markayı inşallah globalde. Ben bunu mail atınca iş değişti. Niye biliyor musun? Biz bazen yaptığımız bu çabaların karşıda nasıl rezone ettiğini, nasıl duyulduğunu, algılandığını hiç düşünmüyoruz. Ben bu maili attıktan sonra şöyle bir şey oldu Herschel içerisinde. Abi psikopatın biri var. Bir Türk bir çocuk 24 yaşında böyle bir mail atmış. Bizden daha çok sahipleniyor bizim markayı. Bu çocuk kim? Tamam mı? Oradan başladı abi ve daha sonrasında da süreç uzadı ama ben işte bir İtalya'ya gittim CEO'suyla tanışmaya. Oradan ilk defa CEO'suyla toplantı aldım. Onun da hikayesi ayrı. Sonra başka yerde zaman anlatırım. Orada da çok büyük bir fail ettim böyle. Çok büyük potlar kırdım diyeyim. Sonrasında ben yine pes etmedim. Yine devam ediyorum şeye. Herschel'ın yeni bir satış direktörü atadılar ve ilk defa Türkiye'ye distribütörlük vereceklerini beyan ettiler bana. Dediler ki bir sürü firma var. Görüşüyoruz bakalım falan. Beni Almanya'ya çağırdılar. Çok kısa getireyim konuyu. Almanya'da ben ilk defa o satış direktörüyle tanışmaya gittiğimde satış direktörünün bana ilk söylediği cümle şuydu. Benle bak dedim ki merhaba ben Mustafa. Dedi ki sen o ünlü Mustafa mısın dedi. Bak Herschel'ın Kanada'da 250 kişilik şirkette muhabbetim geçiyor. Niye? Çünkü o kadar tutkulusun ki böyle psikopatça hareketler yapıyorsun yani. Hani ya ben o yüzden benzer tutkulu insanları gördüğümde hep böyle diyorum ki aha bunda bir şey var. Özel bir insan bu insan. Ve sırf o şeyden aldık. Yani ne paramız vardı adam akıllı, ne showroom'umuz vardı, ne başka bir markamız vardı referans gösterebileceğimiz. Sırf o tutkunun hürmetine o Charles, yoksa hamama götürdüğümden, koşuya gittiğimizden, ondan bundan değil. İnandılar ve ondan sonra her yıl bize bir sürü ödül aldık bu arada. Ve her seferinde de şeyi söylediler bize. Yani iyi ki sizle çalışmışız diye. Son olarak bir şey ekleyeyim. Ben Herschel distribütörünü aldığımda 25 yaşındaydım. Ve biz ilk defa Herschel'ın toplantısına gittik Kanada'ya. 60 tane ülkede distribütör var bu arada. 60 ülkeden ekipler gelmiş. 200 kişi var. 60 ülkedeki tüm distribütörlük şirketlerinin ekipleri, sahipleri 40 yaş ve üstü. Tek ülke 25 yaşında. O da bendim, anlatabiliyor muyum? Ya, övünmek için söylemiyorum ama ve iyi ki de öyle olmuş. Biz Herschel'a yani sonuçta bir genç bir nesili temsil ettiğin için orada ve gençlere yönelik marka olduğu için o perspektifi kazandırma tarafına da çok büyük fayda sağladık. Neyse hikaye böyle. Orada çok böyle heyecanlı, tutkulu oldu. Çok şükür oldu diyelim ve devamı geldi. Yani asıl övünmen gereken nokta işte Herschel'ın distribütörünü almak değil de daha çok aslında bir hedef koyup o hedefe sonuna kadar tutkuyla bağlanıp ve onu oradan çekip almak, yani asıl övünmen gereken nokta bu. Çünkü bu hayatta birçok girişimci için faydalı bir gelecek vaat ediyor. Çünkü
Ben bir şey hedefliyorum ve ona ulaşacağım. O mutlaka benim olacak. Ya da ben o kişiyle çalışacağım. Onu yapmak zorundayım. Buna odaklandığın zaman ve kendini o yola doğru kanalize ettiğin zaman kendi kendine geliyor zaten. Ki çok güzel örnek verdin. O markanın isminin yanlış yazılması, buna dikkat etmen ve onlara mail atman. Ya şimdi ben kendimi Herschel'daki o yöneticilerin yerine koyuyorum. Sürekli böyle bir şey gelse ben de ya bu çocukta bir şey var. Dediğin doğru yani. Bir tanışalım şey en azından. Bir tanışalım. Yani. Bu gerçekten değerli yani. Benim markama benden çok sahip çıkıyor. Türk, Los Angeles mı demiştin? Los Angeles'ta bir tane mağazada benim logomun yanlış yazıldığını görüyor. Evet, düzeltir misiniz diye ricada bulunuyor falan yani. Ya inanılmaz bir denklem ya baktığın zaman. Tabii abi şöyle yani sana da oluyordur hani kanalınla ilgili belki çekim kalitesiyle ilgili sana feedback veren yani yazan böyle ya abi işte ben seni çok seviyorum. Şuraları şöyle yapsanız daha iyi olan diye çok yazan oluyordur. Tabii bizim kanalda videoların altına eskiden şu an kapattı YouTube galiba. Altyazı yazabiliyorduk şeyler. Topluluktaki o izleyenler. Altyazı yazabiliyor. Birisi deli gibi altyazı yazıyor. Durmadan ama. Alıyor gönderiyor, onaya gönderiyor. Bakıyorum hep aynı profil. Onaya gelmiş vesaire. En son Instagram'da geldi bir mesaj. Ya dedi ben de sizin tüm videoları altyazı yazıyorum dedi. Ondan sonra işte o benim dedi yani. Evet dedim ben de. Memnun oldum tanışma. Teşekkür ederim desteğiniz için. Sizinle çalışmak istiyorum. Altyazı işlerinizi ben yapayım dedi. Tamam yap dedim. Şimdi kendisiyle çalışıyoruz mesela. Para ödüyoruz. Kendisi bizim altyazıları yazıyor. Tabii bizim bu arada aynı şekilde kolay değilden biz bugüne kadar bizim şu an Mugo ve İKAS'ta toplamda 5 kişi falan çalışıyor herhalde. Yani bugüne kadar kolay değil takipçisi olmuş. Takipçilikten bizim ekiplerimize dahil olmuş. Hani şey olarak da algılanmasın şimdi herkes atlamasın yani biz de gelelim falan diye ama orada işte o en gerçekten samimiyetine inandığımız en çalışkan profili biz de yani almak istiyoruz. O açıdan faydası oluyor. Bu ben bilmeden bu pes etmemeyi şurada öğrendim abi. Şimdi benim babam çok fakir bir aileden gelmiş biri. Sonra işte ODTÜ elektronikte okumuş falan filan böyle. Sivas'tan gelmiş Ankara'ya. Babam için bilmiyorum yapamıyorum cevabı öyle bir ihtimal yoktu hiçbir zaman. Beni küçükken böyle 8-9 yaşında matematiği ve toplama çıkarmayı insanlar yeni öğrenirken babam gece 2-3'e kadar böyle çift bilinmeyen denklem falan öğretiyordu bana yani. Biraz böyle bayağı hani böyle ve çok sert ve korkutucu bir ortamda. Ve bir soruyu bilemedim dediğinde öyle bir hakkın yok. Yani bilemedim, yapamıyorum cevabı yok. Bilmek zorundasın. Hatta tabii çocuk gelişimi için ne kadar doğrudur, yanlıştır tartışılır ama diyelim ki bana şeyi soruyordu. 12 kere 17'yi soruyordu. Tamam mı? Cevabı verdiğimde söylüyorum cevabı doğru. Emin misin diye soruyordu bana mesela. Ve evet emin değilsem yok ya herhalde o değildi dersem büyük kıyamet kopuyordu. Yani asla yapamıyorum cevabın olmayacak. Yaptığın şeyden de emin olacaksın, kararlı olacaksın. Emin değilsen de cevap verme. Verme. Ve o zaman tabii çok kızıyordum babama. Diyordum ki ya baba işte şöyle böyle içimden tabii. Babam diyordu ki büyüyünce bana dua edeceksin diyordu. Gerçekten dua ediyorum şu an. İyi ki yapmış yani. Tabii İKAS, Mugo gibi markaların başarısında büyük pay sahibi olsan da tabii ön planda sen gözüküyorsun ama arkada bir ekip var, buna eminim. Bu ekip sayesinde aslında bu projeler hep başarıya ulaşıyor. Ki nitekim bizim de öyle baktığın zaman. Ama ön planda gözüken profil genelde sen oluyorsun. Ve ben şunu merak ediyorum. Geçmişte de hep hayal ederiz. Deriz ki ya işte adamlar Facebook kurmuş. Facebook'un kurucusu kim? Mark. İşte Mark dünyanın en zengin insanı. İşte Microsoft'u kuran insan, işte Apple'ı kuran insan. Hep böyle Amerika'dan çıkan profiller. Steve Jobs, Bill Gates gibi profiller. Sence Türkiye'den bu profilde insan çıkar mı? En azından önümüzdeki 20 yıl içerisinde. Yani şimdi çıkmaz dersem çok üzücü olacak ama ya çıkabilir şöyle. Muhakkak çıkar. Ya da böyle bir hedefin var mı senin? Çok kısa. Süper bu arada. Çok teşekkürler soru için. Öncelikle hani Yiğit'in hakkını vereyim. Bizim başarıda özellikle İKAS tarafında da bence benim katkım çok daha ufak. Her ne kadar göz önünde ben de olsam işin çok büyük kısmını başta benim kurucu ortaklarım olmak üzere ekip yapıyor. Ben hatta onlara her zaman diyorum yani sizin sağlığınız, konforunuz, mutluluğunuz çok önemli. Yani bana bir şey olsa önemli değil ama size bir şey olsa biz bu işi uçuramayız diye. Onu belirteyim yani böyle hep ben gibi de olmasın. Gerçekten ekiplerimizin Mugo tarafında da öyle. Böyle girişimciler Türkiye'den niye çıkmasın? Hani böyle hayal değil artık. Sadece Türkiye'de kalarak çıkamaz bu arada. Bunu kabul etmemiz lazım. Burada belirli bir ölçüye gelir. İşte şu an Trendyol, Getir çok iyi örnekleri mesela. Yani dekakorn olmuş, multimilyar yani değerlemeler üzerinde. Ama burada o birazcık kompleksleri atıp bence yurt dışında bayağı da vakit harcayıp çok iyi network ve lobi yapmak lazım bununla ilgili. Ben zaten söylüyorum yani önümüzdeki sene planladığımız gibi giderse işler mesela 3 ay ben
Kaliforniya'da yani işte Silikon Vadisi'nde yaşayacağım diyorum mesela. Ne yapacaksın diyorlar bana. Diyorum ki 3 ay ben insanlarla oturacağım, kahve içeceğim, beraber basketbol oynamaya gideceğim falan. Çünkü o ilişkiler, o güven ve network yapabiliyor olmak, ama böyle fake bir network'ü kastetmiyorum. Gerçekten insanların sana güvendiği, Türkiye'de olduğu gibi, anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli. Eğer orada yatırımcıların, iş ortaklarının, potansiyel müşterilerin güvenini kazanır ve o bilinirliği sağlarsan işi ölçeklemen ve uçurman çok daha kolay olabiliyor. Sorunun özetle cevabı sadece Türkiye'de ben oturduğum yerden yurt dışına satış yapacağım, paralar kazanacağım olursan çok başarılı firma olur, çok karlı olursun, büyütürsün falan, ama o karizmada, o büyük bir isim olamazsın. Ama oralarda yaşarsan, oralarda tabiri caizse düşüp kalkarsan o zaman çıkar. Çünkü Steve Jobs'ın da hani orijinine baktığında hani saf Amerikalı, beyaz Amerikalı değil baktığında. Ve ya bana biri şunu açıklasın, niye olmasın ki? Yani niye kompleks, niye olmasın yani? O da bir insan, ben de bir insanım, değil mi? O yüzden oralarda biraz oraların tozunu yutmak gerekiyor diye düşünüyorum. Gerçekten ben ikna oldum. Yani ikna oldum derken yaptığın o motivasyon konuşması ve verdiğin tavsiyeler, İKAS'ın, Mugo'nun geçmişi, senin geçmişin, nasıl başladığın, şu an neden başarılı olduğunun cevabına ben gerçekten ikna oldum. Hani izleyicilerimizde soruları varsa mutlaka yorumlar bölümüne yazsınlar. Mustafa'ya da ben söylerim. Bizzat kendisi de yorumlara cevap verir. Mutlaka kendisi hakkında sorularınız varsa. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Çok sağ ol Gerçekten abi. çok memnun oldum. Ayağına sağlık tekrardan. Çok teşekkürler. Evet, bugün Mustafa'yı dinledik. Gerçekten istifade ettik. Ben gerçekten çok memnun oldum kendisi geldiği için buraya. Sizin de bu şekilde hikayeleriniz varsa, ki mutlaka başarı olması gerekmiyor, başarısızlık hikayeleri de olabilir, bize e-mail atabilir ya da bu videonun altındaki yorumlar bölümünde benim sabitlediğim bir form var. O forma tıklayarak formu doldurabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.